Bildiğiniz gibi medeniyetimiz biz insanların ömrüne kıyasla çok eski. Belki de kimilerinin tahmin ettiğinden daha da eski. Fakat konumuz ne mitolojiler ne de tarih. Bu videodaki konumuz geleceğimiz. Ünlü kuantum fizikçi Michio Kaku, Kardashev ölçeği üzerinde der ki, insanların yani şu anki medeniyetimizin tip 1 durumuna 100 ila 200 yılda, tip 2 durumuna birkaç bin yılda, tip 3 durumuna ise 100 bin ila 1 milyon yılda ulaşabileceğini söylemişti. Fakat son gelişmelerden sonra bu tahminler çok daha erken gelebilir. Kardashev ölçeği ünlü astrofizikçi Nikolay Kardashev tarafından 1964 yılında ortaya atıldı. Temel olarak bir medeniyetin sahip olduğu teknoloji ne kadar iyi olursa o kadar çok enerji kullanıyor olmalıydı. Bu prensibe göre bir medeniyetin enerjiden yararlanma yeteneklerine dayalı olarak sınıflandırılmasıdır. İşte konumuz tam da bu teknolojilerin sıçrama yapmaya başladığı 2023 ve 24 yaşanan ve yaşanacak olan heyecan verici gelişmeler üzerine olacak. Bu Kardashev ölçeği bir medeniyetin ne kadar enerji kullandığına bağlı olarak 3 kategori içeriyor. Tip 1 seviyesi. Bu seviyeye ulaşmış bir medeniyet, ana gezegeninin tüm enerji kaynaklarını ele geçirebilen medeniyetler ilk aşamayı oluşturur. Yani dünyamız açısından düşünürsek bu güneşin tüm enerjisini kullanmak anlamına gelir. Sonuçta dünya her saniye güneşten yüzlerce atom bombası değerinde enerji alır. Dünyada son zamanlarda güneş panellerinden enerji üretimi ve rüzgar gücü ya da deniz dalgalarından enerji üretme gibi çalışmalar bu seviye için asla yeterli değildir. Bildiğiniz gibi Elon Musk da bu gelişim için ciddi anlamda çaba sarf eden bir insan. Ve sadece o da değil tabii ki. Tüm dünyada birçok şirket farklı alanlarda çalışmalar yapıyor. Uzay madenciliği üzerine çalışan şirketler ve ülkeler, insansız madencilik için ve tabii ki hayatlarımızı kolaylaştırmak üzere geliştirilen robot, Ar-Ge merkezleri ve videomuzun asıl önemli noktası olan yapay zekalar. Fakat buralara geçmeden önce bazı konulara açıklık getirmem gerekli. Kanalıma bakarsanız ben bu kanalda ezoterik ve okültik konular üzerine ağırlıklı, eğitici içeriklerin daha yoğun olduğu konular işliyorum. Fakat ben bu kanalı açmamdaki en önemli sebep yanlış bilinen ya da yanlış anlaşılan konuları irdelemektir. Bugün birçok araştırmacı ve yazar bu daha yeni sıraladığım tüm maddelere bir şekilde komplo teorisi üretmekte ve bunu yanlış bilgilerle altını doldurmaktalar. Ben de kanalımda bu konulara yer veriyorum fakat somut bilgiler olmadan kesin cümleler kullanmıyorum. Ben de biliyorum tabii ki bu komplo konularına fakat birçoğu gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Bu şu anlamada gelmez tabii ki. Bunların hepsi ya da bazıları yalan ve yanlış bilgilerdir demiyorum. Sadece demek istediğim dünyada ilerleyen bir sistem var ve evet gerçekten de bugün hepimizin maalesef acı biçimde şahit olduğu Gazze'de yaşanan olay bu komploların kısmen delil niteliğindedir. Kısmen diyorum çünkü bu insanlar her ne kadar gerçekten de maddi anlamda ve silah gücü anlamında güçlü olsalar da aslında inanın sanıldığı kadar güçlü değiller. Sadece medyayı ve sosyal medyayı ellerine geçirmiş bir avuç şizofren ve bağnaz tiplerdir bu insanlar. Onun için kendinize inanın ve insanlığın, sevginin, muhabbetin gücünü es geçmeyin. Şu an içine girmiş olduğumuz bu çağ özellikle 2024 bu teknoloji ve bilgelik üzere sıçrama yapacağımız bir çağın başlangıcı olacak. Bildiğiniz gibi ChatGPT daha geçen yıl çıktı ve ortalık resmen karıştı. Bütün dünyada ses getiren bir olay oldu resmen. Fakat sanıldığı gibi ve ayrıca bu kadar ses getirecek bir olay değildi aslında ChatGPT. Daha henüz geçen gün Google Gemini'ni ortaya attı ve ChatGPT'nin ne kadar verimsiz olduğu görüldü. Emin olun Gemini de öyle olacak. Hayır, bu aslında bir üstünlük yarışı değil. Bu onları üreten şirketlerin kendi aralarındaki maddi kaygılar sadece. Fakat yine bu yazılımları sonuçta oluşturan insanlar ve bu işin felsefesi var. Geleceğe dair daha iyi bir gelecek için çabalanan işler aslında bunlar. Arkasındaki şizofren inançlar bu teknolojileri nasıl kullanmak isterse istesin. İnsanlık her daim ve her zaman kazanacak. Ve insanlık asla başıboş değildir. Onun için benim gerçekten bu önümüzdeki 20 yıldan çok büyük beklentilerim var. Heyecanımın neden bu kadar büyük olduğunu size şöyle izah edeyim. Mars'a gönderilmek üzere 30 Temmuz 2020'de fırlatılan 4. keşif aracı, diğer roverların aksine bu kez ana amacı yaşamın izlerini yani bioimza aramak olan ilk yüzey araştırma aracı oldu. Fakat bu aracın tek amacı yaşamın geçmiş kanıtlarını aramak değil, aynı zamanda tıpkı bir bitki gibi karbondioksit
hidroksitten oksijen üretilmesini sağlamak ve diğer önemli bir hedefi içerisinde yer alıyor. Fakat bu aracın içindeki MOXIE isimli cihaz saatte sadece 20 gram kadar oksijen üretebilmiş ve 1 saatten fazla da çalışamamıştır. Çünkü ihtiyaç duyduğu enerji bir pil ile sağlanmaktaydı ve 800 derecelere çıkan ısılarda çalışmak zorundaydı. Fakat Çinli bir Ar-Ge merkezi yapay zekaların bu problemi çözebileceğini düşünmüş ve haklı da çıkmışlar. Şöyle düşünün, uzay araçlarımız ile Ay'a ya da yakında Mars'a gideceğiz. Fakat Dünyanın Mars'a en yakın noktasından 6-7 ay süren yolculuğu boş verin. Henüz gittiğimiz o acımasız atmosferde nasıl koloni kuracağız ve giden insanların orada çalışmaları yapması için birinci öncelik olan oksijeni sürdürülebilir olarak nasıl üreteceğiz? Biliyorsunuz ki Ay'a da bizim ülkemizin de arasında bulunduğu birkaç ülke uzay madenciliği için kolları sıvadı ve buradaki insanların uzun süreler yaşamını sürdürmesi için sürekli dünyadan takviye gitmesi de tahmin edeceğiniz gibi çok zorlu ve maliyetli bir süreç. İşte bunun için Ay'a bile yapılacak madencilik çalışmaları için elzem olan oksijen en öncelikli sorundu. Evet, sorundu fakat anlaşılan artık değil. İşte bu Çinli araştırmacılar kimyager bir yapay zeka ürettiler ve bu yapay zekayı 30.000 kadar hidroksit molekülünün birbiriyle milyonlarca farklı kombinasyonu ile eğittiler. Tabi dünyamızdaki mevcut atmosfer ve Mars'ın toprağında bulunan moleküller değişkenlik gösterdiği için gidilecek yerde Mars olacağı üzere oraya has molekülleri hangi katalizörlerin etkisiyle oksijen üreteceğini bulmak bu ekipteki insanlar ile en az ama en az 300 ila 500 yıl sürebilirdi ki her şey yolunda giderse. Çünkü kimyada hala keşfedilmemiş denklemler vardır ve yeni denklemler için bazen saniyeler gerekirken bazen aylar gerekebilir. Aslında tahmin edebileceğiniz gibi 1 milyon olası temel kombinasyondan kaçının işe yarayacağını anlamak belki de 500 yıldan uzun sürebilirdi. Fakat bu yapay zeka sadece 2 ayda 3.746.300 tane kombinasyondan Mars'ta oksijen üretebilecek yolları keşfetti. Geleceğin sesini duyabiliyor musunuz? Yani şöyle düşünün, bu yapay zekaların hayatımıza her anlamda girmesi gerçekten işlerimizi çok ciddi anlamda kolaylaştıracak ve inanılmaz bir çağa giriş yapacağız. Bu sadece bir örnekti. Daha niceleri var. Bir başka konuda şöyle bir korku üzerine. Peki insanların işlerini elinden alırsa ne olacak? Kardeşlerim, merak etmeyin. Bundan 1000 yıl önce kasiyerlik gibi bir insanın ömrünü her geçen gün, ki bu insanların birçoğu muhteşem zekalara sahip insanlar, ben buna eminim. Bu insanların varlığını heba eden başka bir iş kolu daha olamazdı. Artık diyoruz inşallah. Çünkü şirketler bu insanlara sadece köleye verilecek kadar bir miktar maaş vermek istiyor. Çünkü adı üstünde vasıfsız eleman niteliğinde bir iş kolu aslında. Bunu şu robotların yapması için sadece birkaç yıl kadar zaman kaldığını tahmin etmek artık pek de zor değil. Peki bu insanlara ne olacak? Bu insanlar da kendini daha verimli işlerde bulacaklar. Buna eminim. Yani zaten robotlar hemen 5-6 yıl içinde bir anda tüm şirketlere girmeyecek ne de olsa. Değişime ayak uydurmak insanın kaderidir maalesef. Zira daha demin de dediğim gibi dikkat ettiyseniz bilgelik çağından bahsettim. Yani bu kadar bilginin içinde kendini geliştiremiyorsan ve bu kadar spiritüel bilginin de içine düştüğümüz bu yıllarda hala mental olarak motivasyon kaybı yaşayıp pes ediyorsan bu robotları ya da yapay zekayı medeniyetimizi geliştirmek zorunda olduğu için üreten mühendis ve bilim insanlarının suçu değil. Yani yapay zekaların yakında sağlık alanında neler yapabileceğini düşünün bir de. Kendi içinde bulunduğumuz dünyayı cennete çevirebilecek potansiyel görüyorum ben burada. Yine burada Kardashev ölçeğine dönecek olursak biz şu an bu ölçeğe göre şu aralar 0.73'lerdeyiz. Evet, hala fosil yakıt kullanıyor ve hala elektrikli araçlarda temiz enerji yalanına inanıyoruz. Sanayi devriminden buraya kadar sadece 150 yıl kadar zaman geçti diyebiliriz. Peki ilk bilgisayar ve internet çıktığında neler oldu? Bunu zaten biliyorsunuz. Son 20 yılda 150 yıllık yolda aldığımız gelişimi katladık resmen. Ve bunu hala basit robotlar ve insan gücü ve beyni ile yaptık. Şu an bir devrimin eşiğindeyiz ve belki de daha
daha deminki örnekte de hayal edebileceğiniz gibi önümüzde 20 ya da 30 yılda kim bilir bugün dahi hayal edemeyeceğimiz gelişmeler olacaktır. Biz Kardashev ölçeğine geri dönelim ve videoyu da burada bitirelim. Kardashev'e göre tip 1 kendi güneşinin enerjisini gayet verimli biçimde kullanıyordur. Tip 2'deki medeniyet ise bu seviyeye erişmiş bir uygarlık, yıldızının sadece gezegene düşen enerjisini değil, ürettiği tüm enerjiyi kullanmayı başaranlar olacaktır. Bu aşama bir medeniyetin bir Dyson küresi inşa etme yeteneğine erişebilmesi durumunda oluşacaktır. Dyson küresi fizikçi Freeman Dyson tarafından 1960'lı yıllarda önerilen bir makinedir. Bu makine yıldızın etrafında dönerek solar panelleri sayesinde onun enerjisini toplar ve kullanabileceğimiz enerji şekline çevirir. Fakat ben günümüzde bunun biraz daha farklı olacağını düşünüyorum şahsen. Dyson küresi aslında biraz eski kalıyor. Bunun yerine çok daha gelişmiş yöntemler var ve daha pratik yöntemler eminim bulunacaktır. Tip 3'te ise bu süper medeniyetler kendi galaksilerinin tüm yıldızların ürettiği tüm enerjiyi kullanacaklardır. Bunu yapmanın bir yolu uygarlığın galaksilerdeki her yıldızı Dyson küreleriyle kaplamasıdır denir. Fakat daha şimdi de dediğim gibi belki de bunlara gerek kalmayacaktır. Aslında tip 4 ve 5 de var fakat bu başka bir video konusu. Çünkü bu kısımlardan sonra gerçeklik algımızda değişmeler olacaktır. Şu an hala maddenin mana ile olan etkisini keşfedememiş, bugün bilimi aynı eski çağlarda dini insanları etki altına almak üzere kullanan bir kitle olduğu için bugündeki bilimi kullanan öyle bir kitle var. Bu videoda bundan dolayı kendi tarzımca bahsetmem epey alay konusu olacak. Ve daha demin dediğim komple üzerine konuşmaya ters düşmüş gibi algılanacaktır. Onun için bu videonun ikinci serisini yapmış olalım bir sonraki zamanda. O ikinci serisinde de şu gördüğünüz filmi izlemenizi rica ederim. Bu filmde geçen bazı okültik ve ezoterik konular var. Bunlara değinmem gerekecek. Çünkü zira evangelist düşüncenin ürünü olan bu filmler, ki ben filmler üzerine seri yapacağım zaten. Bu filmler hem Siyonizmin ve hem evangelizmin ürünü olduğu için kendi hayallerini ve kendi inançlarını doğal olarak bu insanlar bu sanat eserlerine yansıtıyorlar. Onun için bu konulara hala sıcak bakmayan insanlara bu videonun içerisinde bu konulardan bahsetmek istemedim. Bir sonraki videoda ezoterik ve okültik açılardan bu konuyu ele almak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.